Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda konumuz şu İsrail-Filistin savaşında olan boykot meselesi üzerine konuşacağız. Dostlar, kimisi telefon kırdı. Kimisi kola Pepsi alıp döktü. Kimisi McDonald's Burger King yağmaladı. Ama dostlar, bu McDonald's Burger King yağmalayıp kırıp dökmekle bir şey olmadı. Niye biliyorsunuz mu? Şu yüzden bir şey olmadı. Çünkü dostlar, buradaki Burger King'ler veya işte meseleden uzak belki ama Burger King de olabilir destek çıkanlardan biri. Buradakilerin Amerika ile veya İsrail ile bir bağlantısı yok. Adam Amerikalı veya İsrailli bir adam Burger King'i veya işte McDonald's'ı ya da bazılarının deyimiyle McDonald's'ı şey yapabilir. Gelip buraya verebilir ama onlar yönetmiyor. Yani franchise'ı Ahmet'e Mehmet'e veriyorlar. Franchise Ahmet Mehmet tarafından yönetiliyor. Yani buradaki McDonald's Türkiye şirketi, Burger King Türkiye şirketi, İsrail'deki de işte İsrail lokalinde iş yapar. Hani yoksa kalkıp şey de değil. Hani buradaki Amerika'dan komünike edilmiyor veya İsrail'den komünike edilmiyor. Yani İsrail'le buranın bir bağlantısı yok zaten. Veya Amerika'nın bir bağlantısı yok arkadaşlar. Çünkü öyle bir şey olsaydı zaten bunu herkes açıklardı. Bunlar franchise sistemiyle çalışıyorlar. Şimdi franchise dediğimiz veriyorsun başka bir adam yönetiyor ama o ülkede yaşayan adam. Yoksa Amerika'dan yönetilse zaten bir önemi yok. Franchise dediğimiz lokalde kendin iş yapıyorsun. Ama yine de o markanın altında iş yapıyorsun. Ama o markayı da yöneten bir Türk. Türkiye tarafında bir Türk yönetiyor. İşte Almanya tarafında Burger King Almanya yönetiyor. Yani Germany götürüyor işi. Veya Fransa'da Burger King France gibi düşünün. İngiltere'de de McDonald's işte UK ya da United Kingdom. Şimdi dostlar hani bizdekiler 1 milyon dolar destek verdiler ama ne oldu? O, bo o boykot mantığıyla vandalizmlik yaptılar. Ortalığın anasını vurdular yani o boykot zamanında. Hani tamam dayı sen boykot yapıyorum diyorsun da hani o binayı da yapan bir insan sonuçta. O binayı da o camları da diken bir insan, ona para harcayan da bir insan. Kalkıp sen onları yıkınca o adamlar yerle ben bir bakayım şu savaşı durdurayım demiyor. Sen onlardan bir şey almayacaksın. Ne kola ne Pepsi ne bir burger bir şey almayacaksın. Onlar da batış bayrağını bir şekilde çekecekler. Veya cirosu düşecek. Adam diyecek ki burada boykot oluyor. Ben zorlayayım bunlar boykot yapmaya devam etsinler. Ama sen bu boykotu yanlış yapıyorsan ve geri zekalıca bir boykot, vandalist bir boykot yapıyorsan olmaz. Sen sağa sola kır, yağmala anasını vur bomba at. Ondan sonra de ki ben her şeyi iyi yapıyorum. Olmaz. Öyle bir şey yok. Bazı insan mesela bakın dostlar o boykot zamanında kolaları Pepsi'leri alıp döken insanlar da vardı dostlar. Onların da hakkını sorgulamak lazım da birçoğu da bence bir şey anlamadığı için öyle yaptılar. Veya e, veya başka bir şeyden de örnek vereceğim. Şimdi ona gelmiyor sıra. Dostlar. Adam kolayı Pepsi alıp döküyor 20-30 lira verip. Dayı ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin aklına yazık yani. Senin fikrine yazık, beynine yazık. Yani onu yaptığında bu marka bu adam alıp benim kolamı döküyor. Ben rezil oldum. Oradan çekiliyorum demez ki.
O adamı rezil edebilmen için, o markayı rezil edebilmen için o markadan bir tane bile bir şey almayacaksın. Sen Nike'ı boykot ediyorum deyip Nike ayakkabı alıyorsan veya Adidas'ı boykot ediyorum deyip Adidas ayakkabı alıyorsan boykot etmiş olmuyorsun kardeşim. Ayakkabım boykot. Ayakkabı markam boykot diyorsun. Üstüme giydiğim tişörtün markası boykot diyorsun. Giyiniyorsun abi. Giyinme o zaman. Yani ona bakarsan bakın dostlar, ben bu boykot işine çok sardım. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de de her şey boykot. Marketlerin içindeki her şey bile boykot. Bir tek bizim ürettiğimiz şey meyveler filan boykot değil. Onlar da olur ya yarın bir gün. Ondan korkuyorum. Ya dostlar, Kellogg's bile, mesela Kellogg's var ya, mısır gevrekleri, sütlü mısır gevrekleri. Onlar bile boykot. Nesquik deseniz o da boykot. Yani bilemiyorum dostlar. Bilemiyorum dostlar, yani boykot meselesi bizde çok ters işliyor. Ya biz sırf hava atmak için boykot yapmaya çalışıyoruz dostlar. Ya da gerçekten bir şeyleri kötü hale getirebilmek için yapıyoruz. Ama tam tersi kötü hale getiriyoruz. Aslında boykot yapıp şirketleri yerle bir etmemiz gerekirken biz boykot yapıp millete destek çıktık. O yüzden ben bu işi desteklemedim. Yani öyle söyleyeyim. Boykot meselesi böyle olmaz dostum. Yani boykot dediğimiz böyle olmaz. Sen boykotu kola alıp dökmek sanıyorsan ben de gerizekalı bir Einstein'ım. Yok da yani öyle bir dünya olamaz. Hani tabii bu kolayı Pepsi'yi alıp döken adamlar bilgisiz adamlar da ayrı bir şey de. 60-70 yaşındaki yani bu şekilde sanabilir abi. Ben kolayı alıp döküyorum. Bunlar rezil olacak. Ama almayınca rezil olacaklar bunlar. Yerle bir olacaklar. Sen aldığın için bu adamlar zaten parasına para katıyor. Sen almadığın zaman onlar parasına para katmayacak. Öyle bir şey de olmayacak. Bu adamlar da savaşa destek vermeyi belki kesecekler. Ama dediğim gibi dostlar, buradaki mesela Burger King'ler, McDonald'slar hepsi franchise'dır. Yani Amerika ile uzaktan yakından bir şeyi yok. Yönetim anlaşması yok. Ahmet Mehmet markayla anlaşıyor. Ahmet Mehmet o markayı alıyor, ülkeye getiriyor. Dükkanını kuruyor, restoranını kuruyor. Ahmet Mehmet üretim yapıyor. Yoksa Amerika'dan malzeme gelse zaten kaç güne gelecek? Yani hadi Amerika destek oluyor desek saçma bir şey. Çünkü Amerika zaten bunu franchise olarak veriyor. Marka bunu zaten franchise olarak veriyor sana. Yani ona bakarsak zaten saçma salak bir duruma geliyor iş yani. Dediğim gibi. Yani işin içinde çıkılamayacak bir durum yok. Boykotu yapacaksan iyi yap. Yapmayacaksan hiç yapma. Ben o kola alıp dökenlerin boykot yaptığını falan düşünmedim. Yani çünkü boykot onlar kendine göre boykot. Ama boykot demek almamak dostum. Hiçbir şeyi eline atmamak. Haram o gavurlara gavur demeyelim. Şeylere Amerikalılara veya İsraillilere para kazandırmamak için boykot yapıyorsan dostum almayacaksın o kolaları, Pepsi'leri, bilmem neleri. Alıyorsan da boykot yapmış olmuyorsun. Onları kırıp döküyorsan da vandalizlik yapmış oluyorsun. Vandalizm de budur. Saldırganlık yapıyorsun sen sağa sola. Yani saldırırsan sen kaybetmiş olursun. Onlar çünkü değiller. Amerika'ya bağlı şirket, yani Amerika menşeli şirket ama tamamıyla işin içinde Amerika yok. Türkiye, İsrail'deki McDonald's İsrail'e destek çıktı diye sen buradaki McDonald's'ı
kırdın döktün ama çok boşa. O zaman git onların içinde git nükleer bomba at. İsrail'de git nükleer bomba da değil. Granate at. Patlayan bomba at. Orayı bombala. O adamlar da tek çıktı. Benim ülkemden bir destek çıkılmadı ki. Benim ülkemdeki McDonald'slar, Burger King'ler gitti. Starbucks'lar gitti. Destek verdi. Filistin'e destek verdi. Ki arkadaşlar eğer ki tamamıyla işin içinde Amerika yönetseydi ne olurdu biliyor musunuz? Amerika derdi ki sen de gel İsrail'e destek ver. Buradaki bütün Starbucks'lar şeyler ne denir ona? Diğer markalar McDonald's filan Burger King onlar hepsi giderdi İsrail'e destek verirdi. Buradaki franchise sistemi öyle çalışıyor dostum. Franchise'ın varsa kendi kafana göre destek çıkabilirsin. Amerika buna bir şey yapamaz dostlar. Franchise'ı zaten Amerika veriyor. Diyor ki sen ne bok yersen ye. Umurumda değil. Bana para kazandır da veya bana para kazandırmana da gerek yok. Kendin para kazan da benim markama bilindirlik kazandır da önemli değil diyor. Yani yoksa dediğim gibi bir önemi de yok işin aslında. İşin aslı böyle dostlar. Boykot yapacaksınız. İyi bir şekilde yapacaksınız. Grant yani grant bir şekilde yapacaksanız olmasın. Grant demem grant derken şu diyorum. Saçma sapan bir şekilde yapacaksınız. Yapmayın dostum yani. Şu anda bile boykotun bence ne demek olduğunu bilmeyen birçok insan var. Ve halen daha bir yerlerde kola Pepsi alıp döküyorlardır yani. Boykot demek hiçbir şey almayacaksın ve paranı harcamayacaksın ki onlar da boykot yapıldığını anlasın ve yapsın. Ellerinde kalsın her malı. Ya dostlar her şey bu şekilde. Siz neyseniz marka da olur. Siz markaya destek çıkarsanız o da size düşman yapar. Savaş açar. Budur. Yoksa kimin umurunda? Görüşmek üzere. Bay bay. Like'layıp yorumlamayı unutmayınız.